Emre abi hoş geldin. Merhaba Ahmet. Nasılsın abi, günlerin nasıl geçiyor? İyi, teşekkürler. Sağ ol davet ettiğin için buraya beni. Ne demek abi, ben çok teşekkür ederim yoğunluğun arasında davetimi kabul ettiğin için. Abi dilersen öncelikle seni tanıyarak başlayalım. Biraz kabaca eğitim ve kariyer hayatında kendinden bahsedebilir misin? Kendini tanıtabilir misin? Benim adım Emre Kanlı Kılıçer. Şu anda Google'da Engineering Manager olarak çalışıyorum. 3,5 sene oldu neredeyse. Daha önce Microsoft'ta çalışıyordum bir 10 sene boyunca. Ondan önce de Türkiye'deydim. Türkiye'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okudum. Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunuyum. Bilgisayar mühendisliğinde okurken aynı zamanda çift anadal programı da yaptım. Telekomünikasyon mühendisliğini aynı fakülte içindeydi. Kolay olur diye deneyeyim dedim. Bilgisayar mühendisliğini bitirdikten sonra o aslında bilgisayar mühendisliği sırasında staj imkanı doğmuştu. Turkcell'de staj yaptım. Belki tanırsın, Hasan Tonguç Yılmaz. Şu an Aa, Trendyol'da evet. çalışıyor Evet. hatta. Evet. O beni staja almıştı. Çok sevdiğim bir insan. Beraber çalıştık onunla. Daha sonra Turkcell'de part-time başladım. Daha sonra okulu bitirdikten sonra da full-time çalışmaya başlamıştım. Son senemde İTÜ'de okurken Microsoft'un ilanını gördüm. Bir tane hocamız okulun web sitesine koymuştu. Microsoft Türkiye'ye gelip Amerika için interview yapacak, iş görüşmesi yapacak diye bir şekilde bir ilandı. O ara bir heyecanlandım. Daha önce hiç yurt dışına falan çıkmışlığım yoktu yani. Ben öyle çok hani yurt dışına çıkıp böyle gezen bir insan da değildim öğrencilik hayatımda. Böyle bir merak sardı, heyecan sardı. Bir başvurayım dedim. Hatırlıyorum, nerede olmuştu? Sultanahmet'te olmuştu. Orada Four Seasons Oteli var. Orada gelmişlerdi interview'e. Washington State Redmond'dan. Hangi takım geldiğini tam hatırlamıyorum. Herhalde Visual Studio takımıydı yanlış hatırlamıyorsam, ama tam hatırlamıyorum. Benim de o zaman İngilizcem falan yani yok. Ben Anadolu Lisesi mezunuyum ama Türkçe falan okudum hep eğitim hayatımda. Yani İTÜ'de de zaten %30 İngilizce, kendim konuşuyorum. Bayağı zorlandım aslında interview'lerde, ama interview sonucunda bana şey dediler. Sana Software Design Engineer, SDE teklifi veriyoruz Redmond için. Seninle iletişime geçeceğiz. Takım ayarlayacağız şu an görüştüğün takımlardan diye. O zaman 2006'ydı galiba. 2006 Ekim, Kasım o aralarda yanlış hatırlamıyorsam. Yalnız şöyle bir sorun oldu. H1B çalışma vizesi var Amerika'da çalışmak için ve kotalar dolmuş. Dediler ki maalesef şu an seni alamıyoruz çünkü kotalar doldu. Loteriye başvuracağız senin için. Ondan sonra ben de tamam dedim. İşte okulumu son sınıftaydım, okulumu bitirdim. Ses çıkmadı. Herhalde dedim loteri çıkmadı çünkü aradan 6 ay geçmiş, hala bir Hı ses hı. yok. Daha sonra Turkcell'de full time çalışmaya başladım mezun olduktan sonra. Turkcell Teknoloji'de çalışıyordum. Daha sonra bir sene sonra yine Ekim ayında birden mail geldi. Bayağı şaşırdım. Dediler ki sana loteri çıktı, kura çıktı. H1B'yi hani alma hakkını kazandın dedi. Ama şu anda önceki takımlarda yer yok dediler. Ama bu sene yine Microsoft geliyor. Bu sefer Boston, Massachusetts, Boston ofisinden gelecekler dediler. Ben de tabii araştırmaya başladım. Boston nasıl bir yer acaba, güzel mi falan. Bayağı hoşuma gitti böyle araştırdıktan sonra. Öğrencilik tabii. Geldiler. Bu sefer de Beşiktaş'ta Konrad Oteli'nde oldu. Yine interview'den sonra tamam dediler. Yine sana Software Design Engineer teklifi veriyoruz dediler. O sıra evli değildik ama şu anki eşimle, o da İTÜ'den mezun. O da interview'e girmişti. Ona da bir teklif sundular. Biz dedik o zaman tamam, biz Amerika'ya gelelim. Hatta evlenip gelelim dedik. Evlendik biraz böyle 3-4 ay içinde. Sonra o şekilde Amerika'ya, Boston'a geldik. İngilizcemiz yine bayağı kötüydü bizim aslında. Orada Harvard'da extension school'ları var. İngilizce eğitimlerine falan başladık böyle hani biraz konuşalım falan filan diye. O şekilde Microsoft'ta Software Design Engineer olarak başladım. Application Virtualization takımında. Boston bayağı çok güzel bir şehir, özellikle yazın. Kışın çok sert geçiyor ama yazın çok güzel. 3 sene, 3,5 sene çalıştıktan sonra Boston'da bir değişiklik yapalım dedik. Microsoft'un diğer kampüsleri vardı. Redmond'a gitmek istemedik. Orası da genelde kapalı ve yağmurlu bir yer. Kaliforniya'ya gelelim dedik. Kaliforniya'ya taşındık. Orada başka bir takım bulduk tabii kendimize. Microsoft'un kampüsü var orada, burada Silikon Vadisi'nde. Burada çalıştık bir müddet Microsoft'ta. Daha sonra ben işte Google'a geçeyim dedim. O şekilde şu an buradayım.
Peki şimdi biraz da hani eğitim hayatından bahsettin ya işte çift anadal yaptığım gibi. Yani burada soruyu yönlendirmek istiyorum. İşte Microsoft'la öncesinde bir görüşmüşsün Hı İstanbul'da hı. ve beğenmişler, teklif yapmışlar seni. Şimdi bu bilgi birikimi üniversitenin illa katkısı olmuştur da daha çok böyle kendini geliştirmenle alakalı mı? Ve de mesela çift anadal yapma ihtiyacı niye duydun? Öyle bir merak ettin, öyle bir deneyim diye mi? Yani hasılı kelam hem çift anadalı soruyorum oradaki motivasyonu hem de üniversitenin Evet. sana menfaatini bu noktada. Yani üniversitenin bilgisayar mühendisliği olarak bana katkısı çok oldu gerçekten. Ben tabii kendim ekstra çalışıyordum. Hani sadece derste verilenlerle değil de kendim işte daha programlama dersi almadan birinci sınıfın ilk döneminde daha programlama dersi almadan mesela ben veri yapıları ve algoritmalar kitabı alıp hani onu bitirmiş bir insanım. İşte pointerları falan böyle okuyup öğrenmiş kendi kendime daha o dersleri almadan. Hani insanın kendini yetiştirmesi gerçekten çok önemli. İnsan kendine invest ettikten sonra hani okulun verdiği de önemli tabii ama daha en önemlisi insanın kendini yetiştirmesi. Zaten sevdiğin alanda çalışıyorsan devamlı okuyup anlamak istiyorsun ya ben bayağı ilgimi çekmişti hani programlama olsun, bilgisayar olsun. O yüzden kendim ekstra bir gayret gösterdim. Okulda da başarılıydım zaten. Fakülteyi birinci olarak bitirmiştim mesela hani mezun olurken. Hani öyle biraz nerd bir tipim vardı açıkçası. Çift Anadolu biraz hani merakımdan yaptım. Hani çok bana ekstra bir şey katar mı katmaz mı diye düşünmedim açıkçası. Hani seviyordum çalışmayı falan dedim bir deneyeyim nasıl olacak diye. Açıkçası telekomünikasyon mühendisliğini bitirdim ama hani o bana çok bir şey katmadı iş hayatımda. Çünkü orada gördüğüm derslerle ilgili pek bir iş yapmadım açıkçası ama hani o alanlarda ders almak da hoşuma gitti yani farklı problemlere yaklaşmak, çözmek. Peki şimdi hani Microsoft'ta dediğin gibi yani çok uzun bir süreç var aslında. Burada 10 yıl kadar bir vakit geçirmişsin. Sonra da işte Google'a girmişsin. Burada bir defa hani geçiş nasıl oldu? 10 yıldan sonra ayrılmak belki ayrı bir comfort zone'da oluşuyor ya nasıl geçtin falan. Hani onlar mı Evet. teklif yaptı, sen mi daha iyi fırsat yakaladın? Biraz da Microsoft'tan Google olan yolculuğundan bahsedebilir misin? Şimdi Microsoft'ta 10 sene geçirdim ama hepsini aynı takımda geçirmedim. O yüzden hani çok sıkıcı olmadı. Dediğim gibi ilk 3,5 sene Software Design Engineer olarak Boston'da Application Virtualization takımında çalıştım. Hani orada ilk bir değişiklik yaptım aslında. Hem lokasyon değiştirdim. Boston'dan Kaliforniya'ya geldim. Hem orada takım değiştirdim. Remote Desktop'ta çalışmaya başladım. Windows, Remote Desktop, virtualization o konularında hani bir domain de değiştirmiş oldum. Daha sonra başka bir değişiklik de yine birkaç sene sonra individual contributor dediğimiz hani engineer, software engineer pozisyonundan management'a geçtim. Hani o da bir pivoting gibi düşünülebilir. Daha sonra manager olarak çalıştıktan sonra zaten ben ilk seviyeden gelmiştim. Microsoft'ta seviyeler 59'dan başlıyor. Yani öyle bir şey koymuşlar. Yani birden değil de 59'dan başlıyor. 65'e kadar Principal Software Engineering Manager'lığa kadar çıktım. Daha sonra Kaliforniya'da olduğum için kampüs biraz daha küçük. Hani Redmond'da olunca kampüs esas headquarter orası çok fazla pozisyon, çok fazla opportunity var gerçekten Microsoft'un Redmond kampüsünde. Ama Silikon Vadisi küçük olduğu için dedim hani burada growth opportunities dediler hani fazla pozisyon yok açılan. O yüzden düşündüm değiştirmenin zamanı geldi dedim. Manager olarak biraz da tecrübe kazandıktan sonra. Ve birkaç yerle görüştüm. Facebook'la görüştüm mesela. Amazon'la görüşmüştüm. LinkedIn'le görüşmüştüm birkaç sene önce. VMware'le, Google'la görüştüm. En uygun, hani en hoşuma giden Google oldu aralarında. Hmm. Bir de domain değiştirmedim. Microsoft'ta en son çıkmadan önce device management üstüne çalışıyordum. Bir cloud service'i yazıyorduk Azure'da. Şimdi Google'da da geçtiğim zaman yine Engineering Manager olarak geçtim. Yine Device Management Product'ı var Google Workspace üstünde. O alan üzerinde çalışmaya başladım. Şu an ben de tam sana şeyi sormak istiyordum. Belki bir tık daha bu sürede detayına Ha? girebiliriz. Hani Tabii. Google'da şu an pozisyonun ne? Bulunduğun ekip ne? Ve hani kullandığın teknolojiler neler? Biraz bunu sormak istemiştim. Şimdi ben Google'a ilk girdiğim zaman Engineering Manager olarak girdim. İlk başta 5 kişilik bir takımım vardı. Google Workspace'in içinde bayağı büyük bir organizasyon Google Workspace. Gerçekten binlerce kişi çalışıyor. Hani Gmail, Drive, Docs, bütün hepsi onun içinde.
Benim çalıştığım alan biraz daha IT adminlere ve şirketlere yönelik security servisleri sağlıyoruz. Onlar kendi ortamlarında bunu deploy ediyor ve hani organizasyonun datasını secure etmek amaçlı. Şimdi ilk girdiğim zaman ben Endpoint Management, Google Endpoint Management dediğimiz bir üründe çalışmaya başladım. Burada Android de zaten Google'dan gelme biliyorsun. Android Device Management üstüne çalışıyordum. Londra'da Android Enterprise takımı var. Onlarla birlikte işbirliği yapmaya başladım. Aynı zamanda third party device'lara da invest etmek için hani müşterilerin onlara da ihtiyacı var. Kendim Windows Device Management takımı başlattım. Onun için hiring yaptım. Takımım işte 5 kişiden 10 kişiye büyüdü. Onları build etmeye başladık. Daha sonra zamanla scope'um biraz daha arttı. Başka ürünleri de manage etmeye başladım. Başka product takımlarını manage etmeye başladım. Context Aware Access denilen bir servis var. Şu anda onu manage ediyorum. Google Endpoint Management'da iOS Management da var mesela. Onu da ben bakıyorum. Birkaç tane daha var böyle product. Şu anda toplam yaklaşık 30 kişi var benim takımımda. Takım büyüdükçe tabii bir tane de manager aldım. Takımın bir kısmına bakan. Şu an bir tane daha hatta alıyorum. Yani gitgide Google'da çalıştıkça, tecrüben arttıkça scope'un da büyüyor. Sorumluluğun da büyüyor yani. O şekilde şu an devam ediyorum bakalım. Sen kendi özelinde de cevaplayabilirsin, ekip özelinde de cevaplayabilirsin. Bir de teknolojiler olarak biraz bahsedebilir misin? Neler kullanıyorsunuz, ediyorsunuz? Tabii. Bizim genelde çalıştığımız ürün Google Workspace. Hani biliyorsun hep web-based böyle Gmail'e web'den giriyorsun. Hani böyle bir client API yok değil mi? Hani o yüzden biz genelde distributed system development üstüne çalışıyoruz. Bu genelde %90 Java kullanılıyor programlama dili olarak. Birazcık C++ var. Windows'a yazdığımız bir component var. Onu C++'da kullanıyoruz. Programlama dili olarak. Ve bu microservice'leri nasıl yazıyoruz dersen Google'ın kendi geliştirdiği ve Google içinde bütün Google takımlarının kullandığı framework'ler var. O yüzden hani şu an GCP'ye bakarsan GCP de benzer aslında framework'leri externalize etti ama biz şu anda tam GCP üstünde koşturmuyoruz. Google'ın kendi data center'ları var. Kendi product takımlarının yazdığı servisleri koşturmak için. Biz Google'ın framework'ını kullanarak microservice'leri yazıyoruz. Google'ın data center'larına deploy ediyoruz. Zaten her şeyi çok kolay yapmışlar. Infrastructure takımları var. Bunları framework olarak herkese sağlıyor. Mesela sen servisi koşturduktan sonra bir tane URL var. Bütün Google'daki servis takımlarının kullandığı. O URL'e gidiyorsun. İşte monitoring sağlıyor, reporting sağlıyor, logging sağlıyor. Hani resource utilization'ına bakabiliyorsun. Hangi cell'lerde, hangi data center'larda, memory utilization'ın ne, CPU utilization'ın ne. Sen hani sadece o framework'ı kullanarak bunlar senin için geliyor. Sen işte bir incident olduğu zaman gidiyorsun, bakıyorsun graflarına. Acaba bir serviste sorun mu var? Resource şeyi mi var, contention'ı mı var? Hani o şekilde mesela daha fazla resource ekliyorsun, daha fazla cell ekliyorsun, scale edebiliyorsun sistemi. O yüzden hani teknoloji olarak biraz Google'ın kendi geliştirdiği şeyler ama GCP ile bunları hani externalize ediyor Google. Tam aynı isimde değil ama aynı mantıkla yani müşterilere de sağlıyor. Abi peki şeyi merak ettim. Hani hiç bahsetmedin de Golang falan da yok mu? Vardı. Bizim takımda yok o. O Google'da bir sürü takımda var tabii Google'ın kullandığı. Biz onu kullanmıyoruz. Süper, tamam. Bir de şey çok iyiymiş. Hani framework kullanıyorsun ve sana bütün şeyleri monitoring'i falan her şeyi sağlıyor değil mi? Doğru anlıyorsan. Bu harbiden Tabii. çok pratik bir hale sokuyor. Aynen. Tek ortamları kurmaya uğraşmıyorsun. Evet ve hani her takım tekeri tekrar icat etmiyor yani. Çünkü yoksa ne olacaktı? Ben kendim bunu yazıyorum, deploy ediyorum, monitoring sağlıyorum, grafları koyuyorum. Sonra başka bir takım, başka bir microservice yazdığı zaman onun da kendisi tekrar bu infrastructure'ı tekrar baştan kurması lazım. Google'da en sevdiğim yanı o. Yani çoğu şey Google Wide olmuş, common olmuş. Hani bir infrastructure takımı var. O genelde infrastructure'ı sağlıyor. Product takımları o infrastructure'ı kullanarak servisini yazıyor ve hani servisinin life cycle'ına bakıyor, devam ettiriyor. Peki şimdi hani senin Google'da bir iş günün nasıl geçiyor abi? Hani nasıl toplantı rutinlerin var? Genelde
tabii daha çok lead olduğun için belki organizasyonlarla uğraşıyorsun ama tam olarak neler yapıyorsun daha çok ağırlıklı olarak? Evet, yani benim günümün çoğu toplantılarla geçiyor. Yani gün içinde her gün hani 15 tane toplantı aldım oluyor yani normal bir günde. Bayağı yoğun toplantı açısından. Onun sebebi de bir takım ekibimle one-on-one'lar yapıyorum devamlı. Bana direkt rapor edenlerle haftalık yapıyorum. Bana rapor eden bir menajer var demiştim ya, ona rapor edenler de var tabii. Onlarla da belli aralıklarla görüşüyorum. Hani o bağlantıyı koparmamak için. Takımda çok fazla kişi olduğu için tabii one-on-one'lar bir yer kaplıyor. Onun dışında çalıştığımız çok fazla partner takımı var Google'un içinde. Mesela bahsetmiştim, Android Enterprise takımıyla çalışıyoruz Device Management'ta. Chrome takımıyla çalışıyorum. GCP takımıyla çalışıyorum. Google'un kendi IT departmanı var. Bizim Endpoint Management Solution'ımızı deploy ediyor. Onlarla çalışıyorum mesela. O partnerlerle devamlı bir işbirliği içindeyiz. Toplantılar yapıyoruz. Beraber planlar yapıyoruz. O yer kaplıyor. Senede 2 defa performans değerlendirmesi var. Onlar için devamlı calibration toplantılarıdır, işte alignment session'larıdır. Hep onların üstünde de çalışıyoruz ve toplantıya giriyoruz. Yani devamlı insanlarla böyle bir iletişim, bir işte hani ne yapacağız, ne yapmamız gerek product için. Product manager'larla çok çalışıyorum mesela. UX designer'lar var. Hem multidisiplineri dinliyor hem de çok fazla partner takımımız olduğu için yani hiç bitmiyor açıkçası toplantılar. Toplantı olmadığı zaman ne yapıyorum? Toplantı olmadığı zaman tabii şey yapıyorum. Hani maillerde de çok fazla sorular geliyor. Onları cevaplıyorum. Bazen bizim yine graflarımız var. Engineering sistemleri nasıl? Arada onlara bakıyorum. Hani bug sayımız artıyor mu? Takımla çalışıyorum. Hani bazı bug'lar biraz escalate ediliyor. Önemli bug'lar üstünde bazen kendim onlara dahil oluyorum. Ve hani takım için toplantılarda konuştuğumuz strateji, vision dediğimiz şeyleri hani dokümante ediyorum. Bazen Google Docs kullanarak hani onları doküman yapıyorum. Tabii benim kendi takımımla paylaşıyorum. O şekilde genelde zaman doluyor yani. Peki, bu takım içinde görev yönetimini nasıl sağlıyorsunuz abi? Hani kullandığınız bir metodoloji herhalde vardır. Biraz bundan da bahsedebilir misin? Nasıl oluyor? Yani şey mi soruyorsun? Kime nasıl iş düşüyor? Kim Öyle nasıl diyebiliriz, evet. sorumluluklar? Aynen. Tamam. Tabii. Şimdi Google'da tabii belli level'lar var. Hani Google'ın seviyesi de L3'den başlıyor. L3 Software Engineer. En hani college mezunları genelde giriyor ya da birkaç sene tecrübesi olanlar. Ve L5 mesela Senior Engineer, L6 Staff Engineer. Şimdi benim takımımda üzerinde çalıştığımız birden fazla product var. Her product'ın belli expertleri var, domain expertleri var engineering'de. Genelde bunları biz TL diyoruz, technical lead diye. Technical lead'ler genelde product'ı çok iyi anlayan engineering olarak hem de gerçekten customer'larla falan da iletişime geçebilen insanlar. Ben genelde onlara bayağı delegate ediyorum. Hani çünkü bütün hepsini kendim yetişmem mümkün değil gerçekten. TL dediğim kişilere delegate ediyorum. Hani onlara diyorum ki hani sen takımı çekip çevir. Şey olsun mesela yeni bir feature yazacaksak design'ını ya kendisi yapıyor gerçekten büyük, complicated, difficult bir şeyse, zor bir feature'sa. Eğer ufak feature'sa hani belki L3, L4 mühendislere söyleyebiliyor. Sprint planning'ler yapıyoruz. Hani 2 haftada bir takımı şey yapmak için, işlerini belirlemek için. Bu şekilde herkese bir sprint planning'de task'lar düşüyor. TL genelde bunların sorumluluğunu alıyor. Hani kim ne yapsın, şu an ne yapmamız gerek, onları alıyor. Ben de daha çok hani OKR dediğimiz, Objective Key Result dediğimiz Google'da quarterly oluyor bu 3 ayda bir. Ben genelde onları belirlemekte yardımcı oluyorum. Hem product manager'lara hem TL'lere hem de TLM'de işte o manager dediğim TLM oluyor, Technical Lead Manager. Onlarla birlikte çalışarak OKR'ları belirliyoruz. OKR'lar belirledikten sonra takım execution moduna geçiyor. Hani onu da sprint planning'lerle yapıyoruz. 2 haftada bir. Sub team. Hani herkes 30 kişi birden buluşmuyor tabii de 7-8 kişi birden böyle görüşüp işte bu 2 haftada bunları hedefleyelim. İşte şu taskları sen al, şu taskları ben alayım. O şekilde
devam ediyor. Peki tabii şeyi de merak ettim, aklıma geldi de şimdi gün sonunda manager'sın ve orada dediğin gibi senin de hani orada çok fazla kişiden mesulsün. Hani her ne kadar belki bazılarının üst yöneticisin, direkt belki sana rapor etmiyorlar ama gün sonunda bir ilişkin var. Ve dediğin gibi performans değerlendirmesi oluyor. Terfilerden belki zamlardan sen sorumlu olabiliyorsun. Bu noktada nasıl bir sistem var orada eğer bahsedebileceksen? Bir de hani sen bir manager olarak belki nelere dikkat ediyorsun? Bir kişi nasıl senin gözünde olumlu olarak gözüne batıyor? Hı hı. Tabii. Dediğim gibi Google'da senede 2 defa performans değerlendirmesi oluyor. Google diğer şirketlere göre daha data oriented bir şirket. Her şeyi objektif yapmaya çalışıyor. O yüzden genelde performans değerlendirmesi herkesin bir self-assessment dediğimiz kendini değerlendirmesiyle başlıyor. O değerlendirmede herkes ne yaptığını anlatıyor. İşte yazdığı design dokümanları olsun, implemente ettiği feature'lar olsun, bazen rollout'lar oluyor tabii o hani servis yazıyoruz dedim ya onların rollout'larını yapıyorlar. Onları yazıyorlar. Daha sonra peer review dediğimiz kendi çalıştığı takım arkadaşlarından feedback istiyorlar, yorum istiyorlar. Bunların hepsi bir tool'a gidiyor. Tabii ben de performans değerlendirmesi sırasında çoğu kişi için aslında bir şeyim var hani böyle bir bilgim var hani o çünkü takımımla beraber çalışıyorum ben de sonunda ama genelde TL'lerle ve TLM'lerle konuşuyorum. Hani şu takımdaki engineer'leri, mühendisleri değerlendirir misin? Bana onlar hakkında feedback verir misin diye onlardan da feedback istiyorum. Ondan sonra bütün bu bilgileri kullanarak bir tane rating belirliyoruz. 5 tane rating var burada. Bunlardan herhangi birini alabilir. Daha sonra bu ratingi ben belirledikten sonra calibration session dediğimiz diğer manager'larla beraber bütün organizasyondaki mühendisleri review ediyoruz. Hepsine bakıyoruz. Hani her manager bir calibration notu hazırlıyor ve bakıyoruz. Bu rating yani benim önerdiğim ratingde bu notlar birbirine uyuşuyor mu? Çünkü bazıları mesela high performer dediğimiz çok fazla iş yapmış, diğer insanlara yardım etmiş. Buna community contribution'da ya da citizenship'te diyoruz. Sadece kendi işini değil, diğer insanlara da yardım ediyor. Hatta sosyal aktiviteler düzenliyor takım için falan. Bunların hepsinin bir önemi var. İşte bunlar daha fazla rating alıyor. Eğer low performer varsa onları değerlendiriyoruz. Action plan belirliyoruz. Nasıl yardım edebiliriz bu insanlara? Hatta önce anlamaya çalışıyoruz tabii. Hani şu an pandemideyiz tabii. Birçok insanın hayatı etkilendi değil mi? Onu da hani bir empathetic leadership denilen önce hani o aşamaya gelmeden low performer etiketini koymadan bir anla önce diyoruz. Hani bir anlayalım nedir hani ne alıkoyuyor bu mühendisi hani daha yüksek performansa çıkmaktan. O şekilde yardım etmeye çalışıyoruz tabii. Bu şekilde performans değerlendirmesinde işte ne yaptığına göre herkesin bir rating dizayn ediliyor ve bu genelde birlikte review edilip kararlaştırılıyor. Sorunun ikinci bölümü neydi? Onu tam hatırlayamadım. Aslında buydu biraz. Hani terfi zamları nasıl karar veriliyor ama bunu açıklamış oldun aslında Evet. biraz. Peki abi ekibi sen kendin ekibe liderlik ederken, ekibi yönetirken en çok zorlandığın bir nokta var mı? Evet, yani takım büyük olduğu için time management konusunda biraz zorlanıyorum. Hani herkese yetmek istiyorum değil mi? Hani sonuçta her insan menajeriyle connect etmek ister, onun zaman ayırmasını ister. Hani benim de kendi menajerim de var, skip level'ım da var sonuçta. Ben de onlardan bir ilgi bekliyorum değil mi? Hani bir oturalım, konuşalım, bir hani strateji belirleyelim falan. Şimdi benim en büyük sorunum hani bu time management'ı nasıl yapıp herkese gereken ilgiyi veririm. Hani kimseyi şey yapmadan, ihmal etmeden people growth dediğimiz veya hani people management dediğimiz onu nasıl daha iyi yapabilirim? O konuda biraz kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Product konusunda bayağı rahatım çünkü 3,5 senedir bayağı tabii bilgi edindim. Hatta dışarıdaki competitor'ları falan biliyorum endpoint management konusunda. O konuda biraz rahat olduğum için hani çok zorlanmıyorum. Ama tabii şey büyüdükçe, takım büyüdükçe senin de scale etmen gerek. İşte hani demiştim ya delegate ettiğim TL'ler var falan. Hani nedir orada bir denge var. Hani çok fazla delegate edersen hani sen sanki ilgisizmiş gibi durursun değil mi? Ama çok az da delegate edersen bu sefer de burnout olursun.
Oradaki dengeyi kurmak biraz önemli. Peki ekip içinde hani sen de söyledin belki bazı kişiler sosyal aktivitelere önderlik ediyor, bazı kişiler yeni fikirlerle geliyor. Şunu da merak ediyorum aslında ekiple ilgili. Yani ekip için nasıl böyle insanların birbirinin gelişimine dair belki bu teknik meetup'lar olabilir, sunumlar olabilir ama nasıl aktiviteler var? Biraz bunu da açabilir misin? Bu ekip içinde yani yardımlaşma, dayanışma, bilgi aktarma için belli bir toplantılar belki olabilir. Bunu sormak istemiştim. Tabii. Çeşitli yollar mevcut. Mesela Brownback dediğimiz haftalık meetinglerimiz var. Burada herkes kendi çalıştığı konuda diğer bütün takıma prezentasyon sağlayabiliyor. Sadece kendi çalıştığı ürün değil, mesela kendi bildiği başka bir alan da olabilir. Bazı mesela mühendislerimiz Google'un başka takımlarından bize transfer oluyor. Ben hiring yaparken mesela Google içinde bir internal job posting dediğimiz hani bir ilan koyuyorum. Google'dan başka takımlardan mühendisler, engineer'lar gelebiliyor. Mesela onlara da Brownback yapmasını rica ediyorum. Hani daha önce çalıştığın alanla ilgili bize bir şeyler anlatır mısın diye. Genelde ya bildiğin önceki alanlardan ya da şu an çalıştığın alandan bazen yeni bir product feature'ı ship ediyoruz. Hani büyük bir şey. Onu takıma tanıtmak istiyoruz. Brownback'leri kullanıyoruz. Demo day'lerimiz var. Hani 2 haftada bir toplantımız var. Bu toplantıya hem mühendisler hem product manager'lar herkes katılıyor. UX, program manager'lar. Burada demolar yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bir bilgi aktarımı var. Tabii takım içinde devamlı bir konuşma var. Biz Google Workspace'te çalıştığımız için bir de Google Chat var. Orada roomlarımız var, chat gruplarımız var. Orada devamlı bir bilgi alışverişi oluyor. İnsanlar birbirine yardım etmeye çalışıyor. Takım içinde bayağı bir dayanışma var yani. Özellikle uzaktan çalışırken de bunu desteklemeye çalışıyoruz. Onun dışında herkes uzakta olduğu için sosyal aktiviteler kısıtlanmasın diye yine haftalık bazı game saatimiz var. Orada online game'ler oynuyoruz. Ya da kafe chat'ler kuruyor insanlar. Birebirler yapıyorlar. Bu şekilde sosyal interaksiyonda devam ettirmeye çalışıyoruz. Peki şimdi Google Cloud'da işte işe alım sürecini sormak istiyorum ben sana. Çünkü sen de hani belki yani her hafta çokça mülakata giriyorsun, ediyorsun, hiring yapıyorsun, her seviyeden insan falan. Yani burada nasıl böyle adımlardan geçiyoruz? Belki bana ulaşıldı, belki ben başvurdum. Böyle abi baştan bana bir anlatabilir misin? Tabii. Şimdi Google'da hiring centralized. Her takım kendisi görüşüp kendi teklifini vermiyor. Tabii bu lokasyona da göre değişiyor. Ben Silikon Vadisi ya da Amerika için konuşayım. Şimdi ilk adım mülakata girecek kişiyi bulmak, değil mi? Şimdi bu nasıl olabilir? Sen başvurabilirsin. Google'ın kariyer sayfasından pozisyon bulup rezümeni upload edebilirsin. Bunu devamlı sourcer dediğimiz Google'da çalışan recruiterlarla birlikte iş yapan onlar tarıyor ve uygun adaylarla iletişime geçiyor. Genelde mesela LinkedIn üstünden de recruiterlar ve sourcerlar insanlara ulaşıyor ve ilgisini çekmeye çalışıyor. Yani ulaşıyor, şöyle bir pozisyonumuz var, bizimle görüşmek ister misin diye aday bulmaya çalışıyorlar. Buna candidate pool diyebiliriz. Hani bu interview'e girecek adaylar. Ben hiring yaptığım zaman genelde ben de LinkedIn üstünden erişiyorum. Hani LinkedIn üstünden bazen premium membership alıp daha fazla özellikle aramalar yapıyorum, mesajlar gönderiyorum. Sonra interview'e girecek adaylar bulduktan sonra recruiter'la çalışıyorum. Benim birlikte çalıştığım, bizim takıma ezan edilmiş bir recruiter var. O recruiter'la çalışarak bir interview loop dediğimiz hani interview set ediyoruz. Tabii burada candidate'leri hani interview yapacak kişileri biraz hazırlıyorum. Hani şunlara bak, coding çalış, design çalış. Birkaç ay falan böyle hazırlanma süreci olabiliyor. Çünkü Google'ın hiring barı biraz yüksek. Hani geçmek için gerçekten biraz CS Fundamentals'ı öğrenmen lazım. İşte BFS, DFS, o graf algoritmaları olsun, recursion ya da dynamic programming. Genelde insanlar özellikle individual contributor seviyesinde bunları çalışıp hani hatırlamaya çalışıyor. Daha sonra interview'e geliyorlar. Interview'de genelde 5 round oluyor.
2-3 tanesi coding olabiliyor. Bir tanesi daha çok böyle Google Insan Leadership dediğimiz hani kültürel olarak fit mi, takım dayanışmasına açık mı öyle bir interview oluyor. Senior ya da staff engineer'lar için 2 tane design interview olabiliyor, 1 ya da 2 tane. En sonunda bu interview'leri yapanlar Google'un içinde herhangi bir mühendis yapabilir random olarak. Senin kendi takımın yapmıyor yani. O centralized kısmı bu. Daha sonra interview feedback'i bekleniyor bütün interviewer'lardan. Ve daha sonra recruiter bunları topluyor ve hiring manager'lara, mesela onun çalıştığı diyelim 30 tane hiring manager var. Onlara bu paketi, ona paket diyoruz. Bu paketi yolluyor. Orada mesela ben gidiyorum, bakıyorum candidate'lere, işte interview ratingleri, işte hire, no hire gibi herkes yazmış, feedback'ini koymuş. Güçlü olan candidate'lere ya da benim domainimle ilgili olan candidate'lere ben bunlarla fit call yapmak istiyorum diyorum. Fit call dediğimizde interview sonrasında o kişiyle görüşmek. Daha sonra görüştükten sonra eğer anlaşırsak tamam diyoruz ikimiz de, bu takım güzel. Ben de diyorum tamam, bu mühendis bize uygun. Ondan sonra hiring committee dediğimiz bir komiteye gidiyor paket. Ve ben orada support statement yazıyorum genelde. O pakete bakarak işte bazen constructive feedback almış olabiliyor. Oradaki support statement'ıma ve interview paketine bakarak hiring committee karar veriyor. Hire ya da no hire diyor. Binary. Ama bazen şey de diyebilir. Hani tekrar 2 defa daha interview'e gelsin. Yani 2 round daha olsun. Öyle şey, ekstra data toplamak için. Ben de hiring committee'deyim mesela. Ben de paketleri review ediyorum. Hani bu önemli bir aşama, objektif kalabilmek için. Çünkü hiring manager'a decision bırakmak yerine hiring committee, yani daha objektif, daha hani çok bir şey olmadan bağımsız olarak review edip onlar karar veriliyor. Daha sonra da hiring committee de okey derse ondan sonra tabii offer aşamasına geçiyor. İşte compensation konuşuluyor falan. En sonunda approve ediliyor ve start date set ediliyor ve en sonunda Google'a başlıyor. Tabii herhangi bir aşamada olumsuz da olabilir. Ya interview feedback kötüyse gerçekten hiring committee'ye gitmeden söyleniyor. Ya da hiring committee hayır diyebilir. Yani bu sefer işe almayalım. Hani bir sene sonra tekrar deneyebilir. O tür şeyler olabiliyor. Orada candidate'lere komünikasyon sağlanıyor recruiter'lar tarafından. Mesela hani şeyde, şöyle senaryoda herhalde yaşanmıştır veya yaşanıyordur değil mi abi? Hani birisi başarısız oluyor ama belki siz 6 ay veya 1 yıl sonra kendiniz ulaştığınızda oluyor mudur? Şimdi şöyle, interview loop'unda başarısız olanlar bir sene sonra tekrar interview'e girebiliyor. Bunu ya kendisi başvurabilir, ya recruiter başvurabilir, ya da ben şey yapabilirim, hani bilmeden çağırabilirim. Ama hani tekrar loop'a girilebiliyor. Hatta ben de Google'a ilk seferde girmedim mesela. Benim de ikinci ya da üçüncü interview'imdi. Daha önce de interview yapmıştım. Başarısız olmuştum. Bu normal bir olay yani. Google'a ilk seferde giremeyen çok insan var ama daha sonra tekrar deneyip girebiliyorsun. Peki abi, şimdi hani Google'ın birçok ürünü var. Hani sen de Google Cloud'dasın şu anda. Google çok devasa bir yapı. Şunu merak ediyorum. Google'ın tabii belli bir şirket kültürü var ama bu altındaki alt ürünlerde fark ediyor mu? Her ürünün de böyle kendine ait bir kendi kültürü mü oluşuyor? Biraz aslında bunu merak etmiştim. Yani aslında şu Google'ın alt ürünleriyle olan ilişkisi gibi diyebiliriz. Anladım, evet. Evet, yani Google gerçekten çok büyük bir şirket. Çok fazla product üstüne çalışıyor. Mesela YouTube Google'un parçası, Ads var, değil mi? Google'un parçası, Google Cloud YouTube'un parçası, Android yine, değil mi? Hani çok fazla var. Şimdi genelde Google'da kültür bir şey var, yani bir baseline var. Kültürü enforce etmeye çalışıyor Google kendisi. Ama tabii her ona product area diyoruz, PA diyoruz. Product area'nın, hani YouTube olsun, Google Cloud olsun, kendine has bir kültürü oluşuyor zamanla. Şimdi özellikle bizim Google Cloud biraz enterprise focused. Hani bizim ürünü sattığımız kişiler genelde şirketler, enterprise'lar. Ama mesela diğer YouTube'u düşün ya da Android'i düşün, Ads'i düşün. Genelde consumer'lara satılıyor. Hani orada bir mesela kültür farklılığı var. Enterprise focused versus consumer focused, değil mi? Hani orada biraz işler, mesela supportability değişiyor. Biz enterprise'lara satıyorsak
Çünkü para alıyoruz onlardan. Bir lisans veriyoruz. Hani onun supportunun olması lazım. O customer issue'larını hemen handle etmemiz lazım. Öyle bir engineering kültürü biraz değişebiliyor. Ama onun dışında mesela Google çok feedback oriented, data oriented, objective bir şirket. O kültür mesela bütün takımlarda aynı. Yazılım dışında aslında böyle yaptığın belli aktiviteler var mı? Belki hani burnout olmayı önlemek adına olabilir, motivasyon toplamak adına olabilir. Bunu merak etmiştim böyle. Hani mesai bitiyor, sen genelde nelerle meşgul oluyorsun? Nasıl aktivitelerin var? Tabii. Ben de 2 tane çocuğum var. Bir tanesi 9, diğeri 4,5 yaşında. Hani iş dışında bayağı aile oriented bir insanım. Akşamları yürüyüş yapıyoruz mesela ya da kitap okuyoruz. Bazen family movie night yapıyoruz. Cuma günleri genelde hafta içi yasaklıyorum biraz televizyon da. Ama hani daha çok böyle ailemle, çocuklarla bayağı aktivite yapıyoruz. Hafta sonları mesela bisiklet sürüyoruz genelde hep beraber. Bay Area'da hava özellikle genelde sıcak ya da ılık, kışın bile çok sert geçmiyor. O yüzden outdoor aktiviteler de bayağı yapılabiliyor. Hiking olsun, bisiklet olsun. Genelde o şekilde geçiyor vaktim. Bazen çocuklar uyuduktan sonra şirkette çalıştığım birkaç arkadaşım var. Onlarla Xbox oynuyoruz. Onlar Windows PC'den oynuyor ama ben genelde Xbox'tan oynuyorum. Hani o şekilde biraz video game falan, hani stres atmak için falan o şekilde etkinlikler de yapıyoruz. Biraz spor aletim var garajda. Bazen akşamları gidiyorum, işte biraz elliptik yapıyorum. Biraz işte şöyle bir hani spor yapıyorum. O arada bir dizimizi izliyorum. Hani o da bir kafa dağıtmaca falan. Genelde stresi bu tür aktivitelerle atmaya çalışıyorum yani. Peki abi, benim aslında hazırladığım sorular bu kadardı genel itibariyle. Çok teşekkür ederim cevaplandığın için. Çok faydalı oldu bence. Seyreden arkadaşlar için de öyle olduğuna eminim. Son olarak böyle videoyu kapatmadan önce hani video başında seyreden genç arkadaşlar olabiliyor. Yani böyle Google çok fazla kişinin hayali Amerika, keza yurt dışında falan. Yani onlara son olarak ne demek istersin? Son sözlerin, önerilerin, şeylerin varsa tavsiyelerin. Onları da alıp sonra videoyu kapatabiliriz. Evet, tabii. Yani herkes önce bence şu soruyu sormalı kendine. Ben mutlu olduğum işimi yapıyorum. Çünkü gerçekten bu çok önemli. Çünkü eğer gerçekten sevdiğin işi yapıyorsan ve mutluysan orada kendini geliştiriyorsun. Sonra tabii herkesin belli bir hedefleri var. Kimisi yurt dışına çıkmak isteyebilir, kimisi Google'da çalışmak isteyebilir, kimisi startuplarda çalışmak isteyebilir, daha farklı işler yapmak isteyebilir, kendi entrepreneurship'lik yapmak isteyebilir. Hani burada one size fits all diye bir kavram var ya, öyle bir şey yok yani. Hani herkesin hedefleri ve amaçları farklı olabilir. Hani herkes kendi evaluate etsin, kendi değerlendirsin ne yapmak istediğini ve onların peşinde koşsun. Hani yurt dışına çıkmak o kadar zor değil. Belli yöntemleri var. Hani onları araştırıp edinilebilir. Çalışma vizesi almak biraz sorun ama bazen insanlar mesela master için geliyor. Master'dan sonra otomatik olarak bir çalışma vizesi alıyorsun falan. Bunun çeşitli yöntemleri var. Hani illa hedef yurt dışına çalışmak ya da Google'a girmekse gene hani yapan yapıyor. Yapılamaz diye bir şey yok. Herkes kendine güvensin ve hedeflerini doğru seçsin hani diye düşünüyorum. Eğer izleyenlerden bana ulaşmak isteyen olursa ismim soy ismim genelde unique. Beni LinkedIn'den ekleyebilirler. Hani tavsiye falan istemek isteyen olursa genelde LinkedIn'den yazışabiliriz de. Evet, genel high level olarak bu yani tavsiye. Süper abi, zaten yani LinkedIn'de falan ben koyarım açıklamayı. Oradan dileyen arkadaşlar Hı. ulaşıp soru sorabilir. Çok da iyi olur bayağı herhalde. Soru soran Hı hı. arkadaşlar çıkacaktır. Peki abi, çok teşekkürler tekrardan. Vallahi yoğunluğun arasında o kadar davetimi kırmaya geldiğin için. İnşallah faydalı bir video ortaya çıkmıştır. Seyreden Ben arkadaşlar için tekrar de çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Umarım dinleyen arkadaşlara da bir şey katmışımdır.